are you? Aşk nedir? Deprem oldu. Neredeydin? Bir böyle çadırın içinde kalıyorsun orada. Evet. Bir depremzede gibi yaşıyorum Aynen, ben de. sahaların sahalarındasın. Oradayken ben de oradaydım. Ben ilk başta öyle dedim ama belirli bir noktadan sonra ailem, o bu şu falan dedi. Artık hayatına göre dön. Ve o hikayeyi bir yazardan çıkması, yani o ünlü bir kahraman biri geliyor o çadırın içine mikrofonla depremzedenin hikayesini yani dinliyoruz. İlk dediğim böyle kafamı böyle yaptım dedim. Bunu beklemiyordum. Çaresizlik var. Çaresizlik var. Param olmaz, evini kaybedersin, her şeyini kaybedersin. Okey. Çok kötü bir şey ama ailenin bedenini bulmama ve sen onu bulma Çok acı. Benim çok için de acı. çok acı. Evet, onu bazen diyorsun Evet. görmese daha iyi ama görmesi lazım. Bunun devamı gelecek, sürekli gelecek. Çünkü hikayeler gerçek ve devamı her zaman var. You are here right now on Dev Talks. Welcome. Bugün kahraman Tazeoğlu'yla beraberiz. Dev Talks'tayız. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Devran kardeşim, sen nasılsın? Çok iyiyim. Burada olmana çok sevindim. Hep sahada beraberdik. Hep sahada beraberdik. Evet. Zaten şeyde tanıştık. Hatay Zaten biz meselesinde. Hatay'da, evet. Hep konuşacağız bunları. Yes, yani öncelikle tabii ki tanıştırmana gerek yok kendini. Herkes seni zaten tanıyor. Ama bir özet geçebilir miyiz? Yani who are you? Ben aslında çok eski bir radyocuydum. İlk radyoculuk serüvenim 1993 yılında başladı. İnsanlar beni radyocu, radyoda program yapan, şiir okuyan Kahraman Tazeoğlu olarak tanıdı. Fakat benim o radyoda okuduğum, radyolarda daha doğrusu okuduğum şiirler kendi şiirlerimdi, bana ait şiirlerdi. Sonra insanlar o şiirlerin peşine düştü. Bana ait olduğunu öğrenince o şiirlerin dediler ki ya abi sen bir kitap mı yapsan acaba? Hani söz uçar, yazı kalır, biz bunları kitaplaştırsak falan dediler. Uzun yıllar direndim. Ta ki takvimler 2001 yılını gösterene kadar. O zaman mı patladın? 2001 yılında kitabım çıktı. Wow, ilk kitap. Evet, onun da şöyle oldu. Radyodayız, toplantı yapıyor müdür. Dedi ki eli kalem tutan herkes kitap çıkaracak arkadaşlar dedi. Benim gibi 2 kişi daha vardı. Onlar kabul ettiler, ben kabul etmedim. Ve radyonun müdürü beni tehdit etti. Eğer dedi bu kitabı yazmazsan seni işten atarım dedi. Yani ben ilk kitabımı işsiz ve parasız kalmamak için yazdım. Kitapların genel olarak benim anladığım kadar aşk kitapları değil mi? Ağırlıklı olarak aşk Ağırlık diyelim. olarak. Evet, ama Okay. mesela Poetry. bunun yanında bilim kurgu, fantastik hatta distopik romanlarım var. Mor bunlardan bir tanesidir. Çok enteresandır Mor. Ben Mor'u 2016 yılında yazdım. Olay şöyle, işte dünyanın sonu geliyor. Başka bir gezegenden, dünyadan cam tabut içine konmuş bir kız o gezegene gidiyor. Kızı çözüyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki dünyaya ne oldu? Wow. Ve kız anlatmaya başlıyor. Diyor ki her şey 2020 yılında bir virüsün gelmesiyle başladı. Önce yaşlılar öldü. Bizi eve tıktılar. Sonra bir aşı bulunduğu söylendi ve hepimize zorla o aşıyı yaptılar diyor kız. Kitap. Bunu ne zaman yazdın? 2016'da. 2016'da. Evet. 2016'da ben aslında 2020'yi anlattım, gösterdim. Evet, wow. Mor kitabı bunu anlatıyor. Dediğim Wow. gibi bilim kurgu fantastik romanım benim. Polisiye romanlarım var. Mesela İntikam bir polisiye gizemdir. Onun dışında kalan kitaplarımın arasında şiir kitaplarım da var. Öykü ve deneme de var. Ama ağırlıklı olarak roman. Çünkü toplamda 32 kitap yazdım. 32 tane kitap. Evet, 32 tane. Wow. Biraz fazla, evet. 32 tane kitap. Şimdi birçok insanın tabii ki yani seninle birkaç yere böyle dolaştığımda gittiğimde fanların çok. Abi resim çekilebilir miyim falan. Evet. Birçok insanın şeyisin böyle sığınmak, böyle motivasyon bulup o kitabı açıp bir böyle ilham veriyorsun insana. Onu gördüm, first hand gördüm. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Yani bunun uzmanısın, bunun şeyisin yani.
üst level'dasın. Estağfurullah. Aşk nedir? Bana en çok sorulan What is soru. love? Aşkın frekansı nedir? Aşkın ya senden duymak istiyorum. Çünkü bu kadar kitap, bu kadar sevgi, bu kadar aşk, bu kadar yani senden duymak istiyorum. Tamam. Bana en çok sorulan soru budur. Soru çok kısadır ama Evet. cevabı çok uzundur Evet. bu sorunun. Ya aslında aşk bir arayıştır. Ben aşkı tek kelimeyle ifade et dediklerinde aşkın hüzünlü yanını daha çok ele alırım ve derim ki arkadaşlar aşk sanmaktır. Aşkın içindeysen bir sanrının da içindesindir. Ve sana o kadar yabancı gelir ki o duygular ama sen kendine yabancı gelen duyguyu zamanla sevmeye başlarsın. İşte o aşkın yavaş yavaş sevgiye dönüşmesidir. Çünkü aşkın gelmesi vardır, kalması yoktur. Aşk gider ama giderken yerini sevgiye bırakır. Forever love yok o zaman. Forever love yok. Forever sevgi var. Okay. Şimdi ben mesela şöyle bunu şuna benzetiyorum. Çok böyle garip bir örnek olacak ama erkekler daha iyi anlayacak bunu. Çünkü arabanın çalışma disiplinini onlar iyi bilir. Araba ilk çalışırken buji bir kıvılcım atar. O kıvılcım benzini yakar ve küçük patlamalarla hareket eder. Şimdi buji o kıvılcımı attı, o benzin yanmaya başladı. Orada bir enerji, güç oluştu motorun içerisinde. Pistonlar çalışmaya başladı ve araba yürüyor. Araba gidiyor. Bakın bujinin görevi o kadardır. Buji ondan sonra, evet, buji ilk kıvılcımı atar. Kıvılcım sadece. Aşk da böyledir. Gelir, ilk kıvılcımı atar, o arabanın yürümesi dediğimiz şey sevgidir. Sevgi. Çünkü sevgi hayat boyu sürer. Wow. Ya çünkü aşk o kadar güçlü bir duygudur ki o duyguyla sürekli yaşayamazsınız. Erken yaşlanırsınız. Düşünsene Wow. şimdi. Düşünsene bak. Sevdiğin kadını her sabah gördüğünde karnında kelebekler uçuşuyor, beynin karıncalanıyor, heyecanlanıyorsun, ellerin titriyor. Bir hafta yaşarsın. Ölürsün bir hafta sonra. Wow. Tabii aşk böyle bir Bir şey. kitap vardı, bir kelebek Ben sevdim. bir kelebek sevdim. Evet. Son romanım. Kelebeği ona Kelebeği. bağladım şimdi. Bu aşk tarif Tehlikeli bir edilirken kitap. mesela ne hissediyorsun ona karşı dendiğinde? Böyle o aklıma geldiğinde, onu düşündüğümde sanki midemde kelebekler uçuşuyor derler. Aşkı insanlar genelde böyle tarif ederler. Benim o kitapta anlattığım kelebek başka bir kelebek. Onun ömrü çok kısa oldu. Ona belki geliriz sonra ama insanlar işte o midesinde kelebekler uçuşuyormuş gibi hissettiği duyguyla dediğim gibi en fazla bir hafta yaşayabilir. Bir hafta yaşayabilir. Çünkü hormonlarınız değişiyor, her şeyiniz Wow. değişiyor. O yüzden aşkın gelmesi vardır, kalması yoktur. Gelir, tıpkı o bujide olduğu gibi ilk kıvılcımı atar, çeker gider. Giderken de yerine sevgiyi bırakır. Çünkü artık araba ilerlemeye başlamıştır. Evet. Nedir bu? Hayatın içindeki birlikteliktir. Sen sevdiğin kadınla bir yola çıktın. Elbette ki bu yolların virajları var, yokuşları var. Bazen arabayı sağa çekmek lazım, bazen rolantiye almak lazım, dinlendirmek lazım. Ama yolun sonuna kadar gitmek istiyorsan o sevgiye sarılacaksın. Aşk bir de öldürüyor yani, öldürür. Öyle Öldürür. bir şey de var. Öyle bir şey. Yani kalp kırılmak, işte bunlar o dediğin gibi sevgiyle yürürsen Evet. gider. Sevgi daha toleranslı bir Evet. şeydir. Yani siz sevdiğiniz insanı daha çabuk affedersiniz. Aşık olduğunuzda daha çabuk affedemezsiniz. Wow. Çünkü Çeviriyor muyuz arka planda? bizim ekip arka planda dertlendi, sigara yakmak istiyor. Yani aşkla sevgi kavramını böyle biraz birbirinden ayırmamız lazım. İnsanlar bunu çok karıştırıyor. Özellikle yeni nesil. Hatta yeni nesil sadece sevgiyle aşkı değil, tutkuyla hoşlanmayı da birbirine karıştırıyor. Bunlar bambaşka duygular. Yani bir kavram kargaşası var aslında ortada. Ve hep şunu söylerim. Bunu lütfen, bu sözümü sen de bir kenara yaz ya da aklında tut. Aşk ya da sevgi iki insanın birbirine bakması değildir. Sevmek iki insanın aynı yöne bakmasıdır. Wow. İnsanlar bunu lütfen aklından çıkartmasın. Hayata sevgilinin gözlerinden değil, sevgilinin gözleriyle bakacaksın.
teamwork, takım olarak tabii. bir yere bak. Burada mantık da devreye giriyor. Yani burada beyin olarak da hayata aynı şekilde bakacaksın. Karşındaki insan senden çok farklı düşünüyor olabilir. İdeolojileriniz bile farklı olabilir. Ama yine de bir ortak paydanız vardır. Hiçbir şey olmasa bile aynı pencereden bakıyorsunuzdur hayata. İşte bu birliktelik iki farklı insanın, birbirini hiç tanımayan iki farklı insanın birlikte bir dünya kurması. Bu çok zor bir şey aslında. Riskli de bir şey. Tabii. Çünkü tanımıyorsun, yabancı biri. Hatta bu senin dilinden, dininden, ırkından da olmayabilir. Evet. Bambaşka yabancı bir ülke. Hani onu diyorum, bambaşka bir insanla bir hayat kuruyorsunuz. Hayat dediğimiz şey nedir? Çatı, ortak yaşam. Hani o kadar çok riskleri var ki aslında bunun. Çok var, evet. İşte bu riskleri en aza indirmenin yolu hayata aynı pencereden bakıyor olabilmek. Saygı gibi bir şey. Evet. Yani aşkı tende, vücutta, gözde değil. Gözler nereye bakıyorsa orada aramaktır. Evet. Wow. Çok derin bir şey bu. Yani bakış açı çok farklı. Yani aşka çok farklı bakış açıdan bakanlar var. Lust diyoruz. İşte dediğin gibi fiziksel bakış, görünüş. Bunlar geçici olan şeyler. Bakış açı dediğin şey. Evet. O yol. O önemli. Yani şöyle bir şey var. Bakın insanların hayata dair bir fikri var değil mi? Senin de bir fikrin var, benim de bir fikrim var. Ama bu fikri acaba biz nasıl edindik? Bu fikri biz bilgiyle edindik. Çünkü bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz. Ve fikirler insanların karakterini de yansıtır aynı zamanda. İnsan ölür, beden çürür, güzellik elden gider ama fikirler ölmez. Fikirler ölmez. Fikirler ölmez diyen adam bile öldü ama fikirleri hala Fikri yaşıyor. hala, Ve evet. hep yaşayacak o fikirler. Evet. Bu yüzden çok bedene, dış görüntüye bağlamamak gerekir. İnsanlar aşkı orada arıyor. Mesela bir duygu yaşıyorsun. İşte o beni aşık etti kendine. Benim için işte top, o en iyisi falan diyorsun ya. Aşkı aslında karşıdaki insanın senin içine yerleştirdiğini düşünüyorsun. Halbuki böyle bir şey yok. Bak yürek senin, kalp senin, duygu senin, ruh senin ve senin içinde yeşeriyor onlar. O sadece bir vesile. Bunu bir kıssasla şöyle anlatabilirim sana. Adamın biri bir kadına aşık olur. Çok sever ama öyle böyle değil. Kadın da onu sever. Ve adam birdenbire o kadına bir şey yapmak ister, böyle içinden gelir, şiir yazar. Kadına daha önce hiç kimse şiir yazmamıştır. Ama adam o kadına ne şiirler yazar, ne şiirler yazar, yazar. Ama bir gün o kadın o adamı terk edip gider. Adam durmaz, çok üzülür, çok ağlar. Fakat içindeki şairle tanışmıştır bir kere. Nasıl ki o kadını seviyorken o duyguları kağıda döküyorsa, o kadın hayatından gittikten sonra arkasından tuttuğu yası da kağıda dökmeye devam eder. Yani yine ona şiir yazmaya devam eder ama artık o şiirler ayrılık şiirleridir, mutluluk şiirleri değil. Wow. Ve bu kadın başka bir şehre gider. Hatta başka biriyle evlenir. Çoluğa çocuğa karışır. Ama adam şair olmuştur. Hem de herkesin tanıdığı bir şair ve hala o kadına şiir yazmaya devam etmektedir. Ve bir gün ne olur biliyor musun? O adam o kadının yaşadığı şehre gider bilmeden. Sahneye çıkar, şiirlerini okuyacak, hayranları çok. Çıkar sahneye, o kadın için yazmış olduğu şiirleri okur. Şiirleri artık herkes ezbere bilmektedir. Şiirler bittiğinde deli gibi alkışlarlar, çılgınlar gibi alkışlar. Adam şiir okurken onlar da o şiirleri onunla birlikte okur. Herkes ezberlemiştir. İşte o alkışlayanların arasında kocasıyla birlikte o kadın da vardır. Adam sahneden iner, kulisine geçer. Derler ki, efendim bir çift var dışarıda, ısrarla sizi görmek istiyor. Buyursunlar der adam. Kapı bir açılır. Adam bir bakar ki o kadın ve yanında kocası. Kadın adamın gözlerine bakar ve der ki, merhaba şairim, beni hatırladın mı? Şairimiz döner, kadına bakar ve der ki, hayır, hatırlamadım der. Kadın öfkelenir.
Nasıl hatırlamazsın der. Uğruna şiirler yazdığın, seni bugünlere getiren, seni şair yapan kadınım ben der. Şairimiz döner der ki, keramet sende olsaydı o yanındaki de şair olurdu. Wow. 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 İşte bakın demin niye bunu anlattım? O bir vesile. Adam zaten şair. Adamın içinde bir şairlik var. Ve kadın sadece vesile oluyor. Adamı o Araç şairle oluyor, tanıştırıyor. köprü oluyor. Evet, evet. Adamın içinde var. Yani olmasaydı nasıl şair olacaktı? Şimdi aşk sevgi şeyinden biraz daha kalacağım. Bir şey diyeceğim. Şimdi mesela ben birini seviyorum, aşığım, tamam mı? Aşığım, sevgi var, her şey var. Bir frekans vardır. Frekans, sevginin frekansı bilmiyorum 532 mi, 432 mi öyle gibi hesaplamışlar. Öyle bir frekans çıkarmışlar havadan. Şimdi bir kişiyle çok zaman harcadığında aynı konuşmaya başlarsın. Mesela ben sevdiğim kişiye mesaj tam atacağım. O bana mesaj atar. Ben de derim ben sana tam atacaktım. Aynı şeyi düşünüyoruz aynı anda. Ben şey olarak bunu görüyorum. Şimdi iki kişi sevgi olduğunda bir kablosuz bir bağ var. Bir böyle sanki bir enerji, bir bağlantı bir şey var. Aklını okumak gibi demeyeyim de böyle ben de onu düşünüyordum gibi hep sürekli benim ilişkimde şu an olan şeyleri anlatıyorum. Aşkım işte ben sana bunu yazacağım, sen önce yazdın. Çünkü bir bağ var artık Bluetooth gibi. Ben bağlandım sana. Ben bujiyle anlattım, sen Bluetooth'la anlatıyorsun. Ben dijital bilime geçtim şimdi. Evet. Bluetooth gibi yani bir kablosuz bir artık enerji bir field var. Bir bağlıyız birbirimize. Artık birbirimize baka baka benzemeye bile başladık. Artık birbirimize baka baka şey yapa aynı yani her şeyimiz artık benzemeye başladı. Yani sevgi dediğimiz de şey yani bugünün benim anladığım, senin anlattığından hariç yani bir insana alışkanlık da o alışkanlık dediğimiz şey o böyle birleşti mi unutamıyorsun o kişiyi. Sürekli aklına geliyor. Sürekli işte dediğim gibi aklına geliyor. Bakıyorum telefonuma beni arıyor. Yani bu ne? Bu ne? Ben ona sinyal mı gönderiyorum? Telepati değil mi? Evet, kesinlikle. O ayrı bir şey ya. Ben ona hayranım. Yani bir insan ya sevgilin de olmasa, arkadaşın da olsa çok zaman onunla harcadığında bro ben onu da düşünüyordum. Aynı şeyi düşünüyoruz. Niye? Çünkü aynı frekansın içinde. Aynı enerji dalganın içindeyiz. Ve aynı mesela arabanın radyosunu aç, tamam mı? 96.1 diyelim. 96.2 oldu mu frekans bozuluyor. Bozuntu bir ses çıkıyor. Evet. Çünkü o uydu onu almıyor. Ama 96.1 yaptığında ses net geliyor. Ama o alandan çıktığında o ses tekrar bozuluyor. Şimdi benim de bir frekans ayarım var. Ve benim mesela sevgilimin o aynı frekans ayarını yapa yapa aynısındayız şu an. Arkadaşlarda da ayrı bir frekansım var. Onun gibi bir şey. Yani bir insanın ayarına, frekans ayarına ayarını kilitledin mi bir bağ oluşuyor. Frekans tutması diyoruz. Frekansınız tutmuş birbirini. Evet. Yani iki farklı başka hayat yaşayan birbirinden çok farklı iki insanı bile frekanslı tutabilir. Evet. Çünkü bu frekans dediğimiz şeyin sizin ne yediğinizle, ne içtiğinizle, ne görgünüzle, ne eğitiminizle hiçbir şeye ilgisi yok. Burada akıl, mantık devre dışıdır, duygular bile. Yani duygular, o frekans dediğimiz şey duygudur. Çünkü insanların duygusu da bir frekans yayar dışarıya. İşte sizin o frekansınız nasıldır biliyor musunuz? Radyo frekansını düşünelim. Bakın radyo frekansının sese dönüşmesi için bir verici, bir de alıcı gerekir. Receiver. Şimdi siz kendinizi düşünün. Biriniz bir frekans veriyor da birinin de onu alması lazım. Frekans tutması budur. Bakın ikiniz de frekans verdiğinizi düşünelim. Ortada bir şey yok. Olamaz. Birinizin alıcı olması lazım. Tabii ki. Yani biri eril, biri dişil. Bu frekanslar tuttuğunda işte siz net sesi duyuyorsunuz. Evet. O da hayatın sesi oluyor işte. Wow. Çok güzel bağladın. Tam ben şey yapıyordum böyle, düşüyordum böyle. Bağladın, topladın. Çok güzel oldu. Eyvallah. Okey. Yani çok
Güzel, güzel şeyler. Kitaplarını Türkçe okumayı öğreneceğim. Öğrendiğimde okuyacağım ya da İngilizcesini çıkartacaksın. Sana bırakıyorum onu. Çünkü O zaman kitaplar demişken küçük bir hatırlatma yapabilir miyim Tabii ki. müsaadenle? Program senin çok da böyle ele geçirmiş gibi olmayayım ama. program senin. Canımsın. Eyvallah. Ben sürecin başından beri, deprem sürecinin başından beri hep şunu söyledim. Dedim ki bundan sonra benim kitaplarımın tüm gelirleri depremzedeler için harcanacak dedim. Wow. Ve bunu en baştan beri yapıyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum dostlarımıza. Kitaplarımın tüm gelirleri depremzedeler için kullanılıyor. Lütfen bunu bir kenara not edin. Hani eliniz belki ola ki gider falan hiç düşünmeden alın. Bilin ki o para depremzedelere gidecek çünkü. Wow. O öyle başladık konumuza ama 6 Şubat'taki yaşadığımız büyük deprem ile ilgili bir konuşma yapmak istedik bugün. Podcast'ımız onunla ilgili. Evet. Türkiye'mizde çok büyük, ya bir ülke büyüklüğünde, Belçika büyüklüğünde bir deprem oldu. Kaç il? 11 il 11 etkilendi. il. Yani Türkiye'de. Bunun Mısır'ı var, Lübnan'ı var, Suriye'si Wow. var, Yeah. İran'ı var. Yani benim bulunduğum yer Adana da acayip sallandı. Binalar da yıkıldı. Yani burada da birçok binalar yıkıldı. Yani Türkiye gelmiş geçmiş herhalde en büyük natural Evet. doğal afetlerden biri. Birini yaşadı. Evet. Evet. Bizim burada, yani senin burada yerin ne? Ne zaman? Ya deprem oldu. Neredeydin? Deprem olduğunda ben İstanbul'da evimdeydim, uyuyordum. Yani, Hissettin mi? Hayır. Yani oradaki depremi hissetmem mümkün değil. İstanbul'dayım çünkü ben. Sabah bir arkadaşım aradı. Dedi ki, Kahraman biliyor musun dedi, çok büyük bir deprem oldu dedi. Maraş'ta dedi, Maraş merkezli bir deprem oldu dedi. Allah Allah dedim. Şimdi o coğrafyada sürekli depremler olur. Ama ben arkadaşımın artık beni arayıp yataktan kaldırıp böyle uyandırıp bunu söylemesi, anladım ki işin bir ciddiyeti var. Çünkü beni bilirler. Ben 1999'daki depremde de 30 yaşındaydım o deprem olduğunda. Ben deprem bölgesine gittim. Günlerce enkaz başında, tabii o zaman enkazda çalışabiliyordum. Gençtim çünkü. Şimdi Hala gençsin. Teşekkür ederim inşallah. Ama o zamanlar internet şeyi yoktu, değil mi? Şimdiki Yoktu. gibi Instagram Tabii. falan. Ama biz hissettik onu. Çünkü Yeah. İstanbul'da sallandı. Yeah. Hiç unutmuyorum. Tavanın şöyle gidip geldiğini hatırlıyorum. Kadıköy'de oturuyordum o zaman. Dedim ki kendi kendime bir şey oldu ve büyük bir felaket bu. Biz İstanbul'da oldu zannettik depremi. Aslında merkez üssü Düzce'ymiş. Ve o zaman radyonun gücü öne çıktı. Radyolardan biz öğrendik oradaki Wow, durumu. frekans. Ya o zaman evet internet yoktu Evet. ya da bu kadar yaygın değildi ama ne vardı? Radyo vardı. Radyo vardı. Biz radyodan duyduk. Hemen ben ertesi gün öğle saatlerinde bir kamyonet organize ederek içerisine yiyecek, battaniye, şu bu doldurarak ben deprem bölgesine gittim. Ve haftalarca orada çalışmalar yaptım. Buradan tecrübem olduğu için, arkadaşım bunu da bildiği için beni arıyor, söylüyor ve oraya tecrübeli insanların gitmesi daha önemli. Tabii ki. Tabii ki iyi niyetli herkes koşturdu. Ama bazen zarar verdik. İşte bir takım organizasyonların kötü gerçekleşmesine sebep olduk. Halbuki biraz daha planlı olunsaydı belki daha çok kişi kurtarılabilirdi. Peki bir şey diyeceğim. Sorry. Şu anki depreminden, o 99'unkinden neler değişti? Hiçbir şey değişmedi. Değişmedi. Kere, evet, onu söyleyeyim. Hatta şöyle bir şey oldu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda ben Ankara'da, sen de hatırlarsın, şehir hastanesindeydim, Etlik'te ince için Evet. gitmiştim. O gün dediler ki bana, hocam dediler işte tıp bayramı ama kutlayamıyoruz böyle bir durumda. Ama kendi içimizde, kongre merkezimizde konuşmalar yapacağız. Siz de bölgeden biri olarak lütfen anlatır mısınız? Tabii dedim. Çıktım kürsüye ve konuşmaya başladım. Söze şöyle başladım. Enkazların başına gittiğimizde
hala içeride sesler vardı. İnsanlar depreme gece yakalanmıştı. Herkes hazırlıksızdı. Etrafta başıboş çocuklar vardı, koşturan çocuklar vardı. Yollara binalar yıkılmıştı. İşte arabalar geçemiyordu. Bir 10 dakika anlattım, sonra durdum, dedim ki Kahramanmaraş merkezli depremi anlatıyorum sandınız değil mi? Hayır, ben size şu dakikaya kadar 1999'daki depremi anlattım. Her şey ne kadar aynı değil mi birbirinin? Sonra şunu dedim, bakın dedim, böylesi büyük felaketlerde tüm ülkeler aşağı yukarı aynı şeyleri yaşar. Aradaki fark iki deprem arasında o ülkenin ne kadar mesafe kat ettiğidir. Ben hala aynı şeyleri anlatıyorsam çok da mesafe kat edememişiz demektir. Wow. Bunu söyledim ve depremin buradaki yıkıcılığından, büyüklüğünden bahsettim. Gerçekten çok büyük bir facia. Yani hangi ülke olsa bu sorunları yaşayacaktı. Tabii ki ya. Biz de bunları yaşadık. Ne kadar organize olursak olalım mutlaka aksamalar olacaktı. Ya şimdi sağlıkçılar, arama kurtarmacılar bile enkazın içindeydi. İşte evet. Yani Polisi, hazırlıksız, evet. savcısı, doktoru, hemşiresi hepsi yani. Evet. Büyük bir felaketti Büyük gerçekten. bir felaket. Kolay Şimdi değil yani. bunu bütün dünya gördü. Hatta dünyanın birçok yerinden arama kurtarmalar da geldi. Bize yardımcı oldu. 100 gün herhalde oldu değil mi? Oldu, 100. 100 gün. güne herhalde geldik. Şimdi yani 100. güne geldik. Çoğu kişiler geldi, gitti, yardım etti, geldi. Kayboldu. Birkaç günlüğüne gelenler oldu. Abi sen orada daha ne yapıyorsun? Yani nasıl bu motivasyonu alıp senin drive'ın ne? Yani seni ne tutuyor orada? Nasıl bir yani insanların senin sosyal medyandan şeyi görüyoruz. İnsanların hikayelerini ve ya o kadar hikayeler varmış ki sen bunu gösteriyorsun ama normalde bunları göremiyoruz ki hiçbir yerde. Sen çadır çadır gidiyorsun ve bu insanların hikayelerini anlatıyorsun böyle var ya onlar anlatıyor. Evet. Sen orada aracı olarak mikrofonunla geçiyorsun böyle, bakıyorsun böyle diyorum ki wow yani bir anlatabilir misin? Ben Lütfen. beni oraya ne itti? İlk ne itti seni oraya? İlk şu itti. Ben 99 depremini gördüm. Evet. Ben 99'da da o enkazların başındaydım. Orada da insanlara yardım ediyordum. Ve birdenbire flashback geriye doğru gittim ve kendi kendime dedim ki benim orada olmam gerekiyor. Okay. İnsanların benim bilgime, tecrübeme ihtiyacı var orada dedim ve kalktım, koşa koşa oraya gittim. Çünkü aynı olay olunca yaşanacakları da aynı. Çünkü süreci biliyorsunuz. Birinci gün ne olacak, ikinci gün ne olacak, üçüncü gün ne olacak? Hastalıklar ne zaman başlayacak, kıtlık ne zaman yaşanmaya başlayacak? Hepsini biliyorsunuz çünkü. Ne zaman enkazlar altında işte cenazeler ya da yaralılar çıkarılacak, hepsini biliyorsunuz. Benim orada olmam gerekiyor dedim ve koşa koşa o bölgeye gittim. Bir sürü dram tabii, bir sürü acı şeyle karşılaştım orada. Yardım edebildiklerimiz oldu, yetişemediklerimiz oldu, çok üzüldüğümüz şeyler oldu. Neyse ki şerbetliydik. Bizim bir deyimimiz vardır. Şerbetin ne olduğunu bilmiyorum, özür dilerim. Şerbetli olmak şu demek. Alışığız yani. Biz daha önce de gördük 99 depreminde. Okay. Experience. Ve alışık olduğumuz için, şerbetli olduğumuz için oraya gittik. Görevimizi neyse, yapmamız gereken şey neyse onları yapmaya başladık. Orada bir de şöyle bir şey var, bakın. Hazırlıksız bile gitseniz orada bir ekip oluyorsunuz. Ben tek başıma gittim ama seni ordu tanıdım, oldun. bir sürü insanı tanıdım mesela. Bir sürü insan tanıdım. Evet. Ve bir baktık ki biz ekip olmuşuz. Bir dayanışıyoruz birbirimize. Anda diye bir arama kurtarma Evet onları ekibiyle gör çok tanıştım. başarılı bir ekip ya. İnanılmaz Ben bir de ekip. onların şeylerini, telefonlarını aldım. Telefonlaşıyoruz evet. onlarla. Çok Yani iyi. canavar gibi çocuklar ve biliyor musun Türkiye'deki tek 3 yıldızlı arama kurtarma ekibi. 3. yıldızlarını alıyorlar, 6 saat sonra deprem oluyor. Düşünebiliyor musun? Wow. Nasıl bir şey? Daha 3. yıldızın kutlamasını yaparken ekip hop direkt deprem bölgesine gidiyor. Wow. Anda'dır ilk depremzedeyi ve son depremzedeyi çıkaran arama kurtarma ekibi Anda'dır.
Onlarla işte birlikte tanıştık. Onların anlattıkları hikayeler, benim şahitlik ettiklerim çok acı şeyler. Yani o kadar dramatik şeyler ki hani çok tadımızı bozmamak için anlatmayacağım. Belki ileride yazarım bunları. Ama orada olmam gerekiyor dürtüsüyle hareket edip oraya gidiyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki bu bir facia ve oraların ayağa kalkabilmesi için benim orada kalmam gerekiyor kendi adıma. Sen şimdi bak böyle diyelim. Bir ünlü biri olarak, tanınan kişi olarak bir böyle çadırın içinde kalıyorsun orada. Evet. Yani Bir depremzede gibi yaşıyorum aynen, ben de. sahaların sahalarındasın. Yani Evet. ne yiyorsun, nerede tuvalete gidiyorsun, nerede yıkanıyorsun mu? Yani onu bir anlatabilir misin? Şimdi çoğu böyle ya, şey yapmayalım böyle ya, tanınan bir kişi bu kadar şeyin içine girmez yani. Birazcık böyle geri çekilir hemen. Evet. Anladın mı? Yani- Yani sen full, biz diyoruz ki in the trenches. Yani çukurun içindesin ya. Evet. Bir de yani hala oradasın. Yani bakıyorum artık telefonumu açıyorum böyle. Bir de IBAN'dan IBAN'a. Evet, evet. Yani- Böyle de bir proje başlattım orada. Wow, yani onu zaten gördüm, direkt telefonu kapattım dedim bu adam. Yani daha ne yapacak? Daha ne yapabilirsin? Yani anlatabilir misin? Ne yemek yiyorsun? Sen normalde beslenmeye sporcusun, okçusun. Okçuyum, evet. İlk tanıştığımızda yemeğini hatırlıyorum. Bunu yemem, diyetim Aynen. böyle, diyetim şöyle. Wow diyorum, menajeri var falan filan diyorum. Bu adam tam şey ya. Bir de nasıl tanıştık? Depremzede bir kız var. Evet. Senin kızına Çok benziyor, Benziyor. melodiye. nasıl yani inanılmaz bir onu zaten o ayrı bir şey. Onu ayrı konuşmak istiyorum. Evet, evet. Ya, tanıştık, gördük. Ankara'ya geldim senin yanına. Evet, İnci kardeşimizin yanına. Orada baktım işte okçuluk falan, çok güzel düzenli bir hayatın var. Bu düzeni bozdun. Evet. Bir kalemde. Yani Çünkü- ben de onu yaptım ama şu an yapamam yani. Çünkü Ben, ben de hala buradayım. ben çıktım abi. Yani ben çıktım. Çünkü ben de sporuma, diyetime, kendime düşkünüm. İşte onu demek istiyorum. Level'lar var burada. Level'lar. Tamam mı? Sen farklı bir kendinden artık kendini bırakmışsın. Kendinden geçmişsin. Yani oraya adadım kendimi. Yes. Çünkü ben oraya gittim Devran. İnsanlara baktım, enkazlara baktım, duruma baktım. Kendi kendime dedim ki burası 3 yıldan önce ayağa kalkamaz. Kahraman 3 yıl buradasın dedim. Ne yaptı? Dedin ki benim hayatımı boş ver. Bunlarınki daha mı önemli? Ne yaptı? Yani mesela ben oradayken ben de oradaydım. Ben ilk başta öyle dedim. Ama belirli bir noktadan sonra ailem, o bu şu falan dedi. Artık hayatına göre dön. Yani bir noktadan sonra dönmen lazım. Ama bunu kendinden nasıl vazgeçip o kadar insanlara yardım edebiliyorsun? Yani ne kadar resmen yani onu yapmışsın. Bunu motivasyon yani nasıl? Şöyle, bir kere şunu söyleyeyim. Benim merkez üssüm Hatay. Çadırım Hatay'da ama tüm bölgelere gidiyorum işte. Maraş'a da gittim, Adıyaman'a da gittim, işte Adana, Osmaniye, hemen hemen her yere gittim. Malatya ve Urfa hariç. Dedim ki yani buradaki insanlar toprağın altında ve bir zamanlar onlar benim kitaplarımı okuyordu. Beni 800 binin üzerinde insan takip ediyor ve bunların birçoğu Ama o sadece Instagram'da, Facebook'ta da milyonların milyonların içindesin 4 yani. milyon kişi. Yani çok da söylemek istemedim onu da. Hani ama bakın o kadar acı bir şey ki. O insanların 6 Şubat'tan beri bir tane paylaşımı yok. Öldüler çünkü. Ben Hatay hikayem şöyle başladı. Yıl 1989. Askere gideceğim. 1 yaşındayım. Sen 1 yaşındayken ben askerdeyim. Wow. Bak askerde. Ve İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş bir çocuk olarak hayatımda İstanbul'un dışında ilk gittiğim şehir benim Hatay'dı. Wow. Askerlik çağım geldi. Dediler ki senin Acemi Birliğin Hatay Serin Yol 121. Jandarma Er Eğitim Alayı. Ben kalktım otobüse bindim.
Öyle sessiz sakin. Annemin babanın elini öptüm. Öyle havalara atmadılar beni. En büyük asker bizim asker diye. Sessizce bindirdiler. Gittim. İstanbul'un dışında benim ilk ayağımı bastığım başka şehir toprağı Hatay'dır. Hatay'da. Yıl 1989. O kışlada 3 ay ben acemi birliğimi yaptım. 3 ay. Şimdi ben nerede kalıyorum biliyor musun? O kışlanın duvarının bittiği yerde benim çadır. Yapma. Ya tam o kışlanın bittiği yerde çadırım orada. Yıkılmış bir orada yok yer. orası sağlam. Sağlam mı? Tabii serin Okey. yol sağlam. Okey. Kışla da sağlam. Okey. Ama kışla şimdi farklı bir amaç için kullanılıyor. Ben tam oradayım ve dedim ki bak 89'da gittim. Kimse beni tanımıyor. Kimse nereden tanısınlar? Ben orada bir askerim. Yıllar sonra ama tam 22 yıl sonra ben oraya ünlü bir olarak gittim. İmza gününe gittim. İmza günü için. Evet. Aynı yere. Evet, aynı yere ve ben 22 yıl sonra oraya gittiğimde artık bütün Hatay beni tanıyordu. Kilometrelerce uzunluğunda kuyrukta o insanlar bir kitap imzalatabilmek için beni beklediler. Bir kitap için. Kaç yılın kaçıncı yıl? 22 yıl sonra. Ee, 89'dan 22 yıl sonra koy üzerine. matematik biraz. Sizin orada hesaplamanız lazım lan. Evet, hiç yardımcı da olmuyorsunuz. O zamanla Malumunuz olsun diye 2011'de Evet, tabii ki kitap. Oraları kestik. 2011'de tabii ki kitap da her şey değil mi? Evet, evet. Kitap. Kitap. Ve bir baktım insanlar, o 89'da geldiğim şehirde beni hiç tanımayan insanlar, hatta onların çocukları ellerinde kitapla beni bekliyor. İşte onlar o kitaplarla o enkazların altında kaldı. Ben orada bunu da gördüm. Az kitabım çıkmadı o enkazların altında. Birkaç tanesini yayınladım Instagram'ımda. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir duygu. İnsan o kadar kötü oluyor ki. Çünkü o kitaba bakıyorsun. Sensin onun içinde dağılmış, aslında. tabii. Senin bir parçan orada. Yani senin kitabın dağılmış, parçalanmış, molozların altından çıkarılmış. Ama diyorsun ki bir zamanlar o kitaba onu okuyanın gözleri değdi. Evet. Onu okuyanın Elleri değdi. değdi. Bağ kurmuş o kitapla. Evet, ve açıyorsun bakıyorsun imzan var. Oh my god. İşte Sıla'ya sevgilerle imzalamışım. Ayşe'ye sevgilerle. Wow. Ama ne o Sıla var ne o Ayşe var. Şimdi ben nasıl dönebilirim oradan? Sadece Hatay'da değil bu. Tüm deprem bölgesinde. Çünkü ben Çankırı hariç her yerde imza yaptım Türkiye'de. Bütün şehirlerinde. İlçeleri saymıyorum bile. Çankırı hariç Türkiye'nin bütün şehirlerinde, dolayısıyla deprem bölgesini ele alırsak oradaki herkeste bir hatıram var. Hemen hemen her evin altında da benim bir kitabım Kitap var. Ya, var. O yüzden kendimi bir kere oraya ait hissettim. Ve dedim ki, söz verdim. Ben dedim, buradaki yaralar sarılana kadar sizin için çalışacağım dedim. Ve kendime de bir zaman biçtim. Dedim ki 3 yıldan önce burası ayağa kalkamaz, net. Ve ben 3 yıl buradayım dedim. 3 yıl. Şimdi 3 yıl. sen Evet. 2023'deyiz 23. şu an. Evet. 2026'ya kadar Evet. orada mısın? 2026'ya kadar oradayım. Aynı onlar gibi çadırda şu an mesela birçoğunun konteyneri var. Benim daha yok. Ben hala Daha çadırdayım. upgrade yapmadın Upgrade yapmadım daha. Mesela hayır ben insanlara konteyner veriyorum ama kendime alamıyorum. Çadır. Alamam zaten. Yani onların ihtiyacı varken ben konteyneri zaten kendim alamam. Ama bir çadırım var. O çadırda yaşıyorum. Bulabilirsem, kendime ayarlayabilirsem, sıra kendime gelirse bir konteynerim olacak. 3 yıl ben orada yaşayacağım. 3 yıl İBAN'dan İBAN'a'yı devam ettireceğim. İBAN'dan İBAN'a projesi oranın halkı için ve oraya yardım göndermek isteyen insanlar için lazım, gerekli. Bu bir ilk Bu- zaten. bu bir Böyle bir ilk. proje ilk. Evet. Dediğim gibi ilk gördüğümde wow dedim. Yani o sayfama çıkıyor. İBAN'dan İBAN'a yazıyor. Bir bulanık önce. Ondan sonra sen çadırın önünde insanın hikayesi ayrı bir sayfa açmışsın zaten Evet, bunun için İBAN'dan İBAN'a. İnsanın hikayesi aracı şey olmadan sana hiçbir şey gelmeden direkt o kişiye Aynen. para gidiyor. Yani bu çok dürüst ve net bir yardım. Evet, aynen. Ha, bana ver ben sana vereyim değil. Al abi ver bu kişiye.
IBAN'ı bu, detayları da bu. Yani bu çok çok güzel bir şey. Yani teşekkür ederim. Bütün herkes teşekkür etmesi lazım sana bunun için. Çünkü ya gerçekten bu deprem döneminde çok şeyler gördük bazı insanlardan. Çok yani, istismarlara şahit olduk. Evet. Evet yani mide bulandırıcı şeyler gördük. Evet, maalesef. Ne bileyim konuşmak bile istemiyorum bunları. Evet. Senin gibi biri kahraman gelip orada sahalarda bunu yapıp işte meydan okudun. O derneklere, merneklere onların hepsini geç. İzleyemiyorlar Geldim dedim beni. ki İBAN'dan İBAN'a ben buradayım. Aynen Yani bütün şu an sana, bütün aileler sana gelmek isteyecek. İBAN'dan İBAN'a dediğim gibi direkt insana ulaşılabiliyor. Hem hikayesini anlatıyorsun, o duyguyu o insan yaşıyor ve öyle insanlara direkt o insana yardım ediyor. Yani bu yapabileceğin en dürüst, en güzel, en net şey. Benim gözümde ve birçok, herkesin gözünde olması lazım. Ve o hikayeyi bir yazardan çıkması, yani o ünlü bir kahraman biri geliyor o çadırın içine mikrofonla depremzedenin hikayesini yani dinliyoruz. Yani bu hem mütevazilik hem dürüstlük hem ya çok güzel bir şey. Ya ben bunu dediğim gibi biz evde bunu oturup izlediğimizde ilk dediğim böyle kafamı böyle yaptım dedim. Bunu beklemiyordum. Yani çok şeyler gördüm, wow dedim ama bunu beklemiyordum. O yüzden yani... O fikir de şöyle oluştu Devran, anlatayım hemen. Bölgedeyim işte, yardım ediyorum, oraya koşuyorum, buraya koşuyorum. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı gelince benim arkadaşlarım var, meslektaşlarım var, kardeşlerim, akrabalarım. Bana dediler ki, ya biz bu yılki zekatımızı depremzedelere vermek istiyoruz. Sana versek verir misin? Olur dedim. Oradayım zaten ben de. Hatırlıyorum şey yapıyordum bir ara. Zarflarla. Onlar benim hep akrabalarım, Yeah. arkadaşlarım ve çok yakinen tanıdığım, yıllardır beni okuyan okurlarım. Yani iyi tanıştığımız, böyle yıllardır birbirimizi tanıdığımız okurlarım. Birebir görüştüğüm okurlarım. Dediler ki işte sana göndersek. Tabii olur dedim. Gönderdiler, gittim verdim ama yine de arkadaşım da olsa, akrabam da olsa ne yaptım? Kayıt altına aldım. Ya fotoğraf, Resim işte ne kadar gönderdiği çekiyorum. Depremzedeyi rencide etmemek için yüzünü göstermiyorum. Sadece zarfı gösteriyorum. İşte parayı gönderene de diyorum ki zarfınız ulaştı. teslim edildi. Emanet edildi. teslim edildi. Ama hep tanıdıklarıma yapıyordum bunları. Bir baktım benim okurlarım çok duyarlı. Hepsi biz de göndermek istiyoruz, biz de göndermek istiyoruz deyince bir dakika dedim. Bir dakika. Birincisi teşekkür ederim. Evet göndermek istiyorsunuz. Bu bir iyi niyet. Ama ben bu işe başlarsam kendi işimi yapamam. Çünkü yardım etmem gereken insanlar var. Sahada olmam gerekir. Sadece ben insanlara erzak, gıda dağıtmıyorum, yemek dağıtmıyorum. Ben insanların kayıp cenazelerini de buluyorum. Savcımla birlikte çalışıyoruz. Orada yaptığım farklı işler var. Bu beni aşar. O yüzden hemen bir şey üretmem lazım dedim. Düşündüm. İBAN'dan İBAN'a. Çünkü parayı insanlar niye benimle göndermek istedi? Şunu söylediler. Kahraman Bey, biz derneklere güvenmiyoruz. Biz istiyoruz ki verdiğimiz yardım direkt, hani diyor siz oradasınız ya, görüyoruz, veriyorsunuz. Biz bunu istiyoruz. Bunu istiyorsunuz tamam ama ben bunu yaparsam diğer işlerimi yapamam. Hemen İBAN'dan İBAN'a çözümü. Şimdi ben dernekleri eleştirmiyorum. Gerçekten işini çok iyi yapan dernekler de var. Ama geçmişte şaibeli derneklerimiz de oldu. Bu ben söylemiyorum. Bunun haberleri var. Tabii ki. Arşive geçmiş. Ve bir kısım insanın bu dernekler kalbini kırdı. O insanlar bu derneklere güvenmediği için bir sistem arıyorlar kendilerine aslında. Nasıl olsa da ya ben diyor kendimi götüreyim vereyim ya bir akrabamla yollayayım. Ama İBAN'dan İBAN'a kendisini çözüldü, götürmesine bitti. gerek yok. Birine vermesine de gerek yok. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem şöyle çalışıyor. Ben durumu gerçekten çok kötü olan, yani en alttan başladım, yukarıya doğru çıkıyorum. Durumu çok kötü olan, acil paraya ihtiyacı olan ve bireysel çadırlarda yaşayan, çadır kentlerden bahsetmiyorum. Bireysel çadırlar, yani kendi imkanlarıyla o plastik sera gibi yapılan çadırlarda yaşayan ve zihinsel, fiziksel engeli olan, yaşlısı, bebeği, hastası olan aileleri buluyorum
hikayelerini dinliyorum. Ben anlatıyorum, onlara anlatıyorum. Kısa versiyonunu Instagram'da, uzun versiyonunu YouTube kanalımda yayınlıyorum. Ailenin hikayesini anlatıyorum. Kim? Atıyorum Ayşe Türkmen. Bilhassa depremzedenin adını söylüyorum. Ayşe Türkmen diyorum. İşte Sevilay Korkunç diyorum. Bakın burada. Niye? Çünkü onun IBAN'ını verdiğimde ismi çıkacak. İsmi çıkacak. İsmi çıkacak. İşte diyorum Ayşe bu, ailenin durumu bu, aha IBAN'ı da bu. Gönderin. Çok güzel. Kişi alıyor onu. Bizim arkadaşlarımız da hemen IBAN'dan IBAN'a sayfası üzerinden oraya DM atıyorlar. Benim orada bir ekibim var. Arkadaşlar kime yardım etmek istiyorsunuz? İşte ben Ayşe'ye. Hop Ayşe'nin IBAN numarası. Arkadaşlarımız gönderiyor. Hatta o kadar detaylı düşündük ki biz ailenin iletişim numarasını da vermiyoruz. İstismar olmasın. Tabii ki. Yani benim dayım da var, emmim de var, ona da gönderin. Bu sefer yardımı gönderen bakacak. Evet. Bunun da yaşanmaması için biz hiçbir şekilde ailenin iletişimini vermiyoruz. Sadece IBAN numarasını veriyoruz. Karşı tarafta kendi IBAN'ı üzerinden oraya Direkt para oraya gönderiyor. parayı gönderiyor. Arada kimse yok. Ne komisyon ne bir şey, hiçbir şey de kesilmiyor. Ve para direkt yerine ulaşmış oluyor. Proje bu. Çok güzel. IBAN'dan IBAN'a. Çok güzel. Bir şey demiştin orada cenazelerle ilgili. Evet. Şimdi canlılar çıkartıldı ve cenazelerin zamanı geldi. Evet. Ne kadar önemli olduğunu ben orada anladım. Bir cenaze tabii ki çok önemli. Adam Kaybın istemez ne kadar mi? önemli olduğunu Ve değil mi? sen her şeyi bir kenara koy. Her şeyi geçelim. Tamam. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Cenaze olayı. Yani nasıl ya? Nasıl ona girdin? Ben şahittim o ailenin Evet. kaybını gördüğümde o resmi. Yani ondan çok görmüşsünüzdür. Bunu da aileye ulaştırmak, teslim etmek ayrı bir şey. Yani çaresizlik var. Çaresizlik var. Paran olmaz, evini kaybedersin, her şeyini kaybedersin. Okey. Çok kötü bir şey ama ailenin bedenini bulmamak ve sen onu bulmak Çok acı. Benim çok için de acı. çok acı. Evet, onu Evet. bazen diyorsun Evet. görmese daha iyi ama görmesi lazım. Çünkü her zaman o aklında bu kapıdan gelecek mi? Kapıdan çıkacak mı? Yani görmedim daha, gömmedim onu. Yani ona nasıl girdin? Onu nasıl yapıyorsun? Ve kaç aileye ulaştırdın bu cenazelere? Ve hala herhalde devam ediyorsun bunu. Hala devam ediyorum. Hatta da bugün burada otelde savcımla konuştum. Bana bir şey geldi yine. Bak yorulunca insan artık su. Evet imdada su yetişti. Ya DNA'yı hatırlamadım. ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir aile var. Ben hatta sana ulaştıracağım bu aileyi. Kusura bakma. Senin Tabii, için tabii. daha Ne zor. demek? Yo benim işim bu. Biliyorum. Ama ne kadar zor. Çaresizler. Bana şey diyorlar. Sıfır. Yani hiçbir yerden tutunamıyoruz, bulamıyoruz. Evet. Sen ama buldun o şeyi. Yapıyorsun ve hala devam Evet, ediyor. hala devam ediyor. Hemen nasıl başladığımı söyleyeyim. Biz İnci kızımızı hastaneye artık en son aşamada, hikayenin başını zaten biliyorlar. Ankara'daki Etlikşehir Hastanesi'nde oraya geldiğimde İnci'nin annesi bana dedi ki ne olur eşimi bulun. Orada başladı değil mi? Orada başladı. Benim ilk gördüğüm Senin ilk gördüğün an işte Oo. orada ben de orada İnci'nin annesine söz verdim. Dedim ki ben ne yapacağım edeceğim eşinizi bulacağım nasıl dedim. uğraştın? Ve buldun ya dedim ki Buldum, yok evet. dedim Evet, ya. evet. Ya dedim imkansız dedim. Çünkü sen o 43. gündü hatırlıyorum 43. değil mi? günde, evet. Buldum dedin ya beni aradın. Abi dedim come on man. Come on man. Come on bro. Nasıl buldun? Yani o kaosun içinde nasıl Evet. iğne çıkartır gibi. Ben İnci'nin annesine bulacağım diye söz verdiğimde nasıl bir yol izleyeceğimi ben de bilmiyordum. Fakat orada kafamdaki düşünce ben şimdi enkaza giderim çünkü adresi aldım. Görgü tanıklarıyla konuşurum, bakarım enkaz ne zaman kaldırılmış, kaç günde kaldırılmış. Bu gibi bulgularla sonuca ulaşmaya çalışırım diye düşündüm kendi kendime. Fakat hiç de öyle olmadı. Yani ben evet oraya gittim, enkaza baktım. Zaten enkaz diye bir şey kalmamıştı. Tek bir iz, tek bir emare yok. Ve bana dediler ki
enkazın yıkılmasından kaldırılmasına kadar hep başındaydık. Çıkmadı dediler. Evet, birçok aile bunu söylüyor. Biz hep enkazın başındaydık ve benim annem, babam, işte oğlum, kızım neyse çıkmadı Kahraman Bey, çıkmadı. Bakın, bu binalar böyle yıkılmıyor. Bu binalar böyle yıkılıyor. Siz burada arıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki eviniz, Ama orada. odanız hala burada. Bina yıkılırken böyle döndü mü? Binanın bir bu tarafında çalışma var, bir bu tarafında çalışma var. Siz binanın burasından çıkıyorsunuz, babanız burasında. Siz buradan çıkıp babanızı burada ararken buradaki bir ekip babanızı alıyor götürüyor. Wow. İşte bu yüzden aileler o özellikle ilk birkaç günde bulamadılar cenazelerini. Bak şimdi ben savcıyla çalışıyorum. Abdülkerim kardeş savcımla Tanıştım onunla, çalışıyorum. çok iyi Tanıştım. biri ya. Müthiş biridir Müthiş yani. bir adam ya. Hala orada Böyle- mı? Hala orada. Wow. Hatta buradan sonra yanına geçeceğim onun. Selamını lütfen söyle. ona. Baş Çok üstüne. sevdim onu. Abdülkerim kardeş savcımla birlikte. Ama dediğim gibi ben ilk önce gittim işte görgü tanıklarıyla konuşuyorum şu bu. Bir sonuca ulaşamadım. Hemen bir kaymakamımız vardı. Evet, Ona onu da- söyledim ben. Dedim ki kaymakamım dedim. Böyle bir durum var. Tamam dedi. Hemen dedi ben dedi savcıyla irtibat kuruyorum dedi. Kurduk. Bir DNA havuzu var. Bu işler bakın şöyle oluyor. Sen çocuğunun, kaybın kimse artık, fotoğrafını istediğin kadar yayınla. Bütün dünyada yayınla. Televizyonlar aç, öyle aileler var. İşte Batuhan Güleç'in Bütün ailesi. olay bu deme. Parmak izi ya da DNA, bu kadar. Bu kadar. Bak işte Mürseloğulları var, çok köklü bir aile. Bulamıyorlar. Her yerde yayınlıyorlar. Batuhan Güleç bulunamıyor. Resimlerini, fotoğraflarını her yerde yayınlıyorlar, bulunamıyor. Ama biz o ailelere de anlattık. Bunun yolu bu değil. Bakın bir tane DNA havuzu var. Enkazın içinden çıkarılmış olan tüm cenazelerden DNA örneği alınır. Sahipsiz cenazelerden bahsediyorum ama. DNA örneği alınır. Bu DNA örneği bilgisayara işlenir. O kişinin yakını Türkiye'nin herhangi bir yerinden fark etmez. DNA örneği verir. O DNA örnekleri yani ismi veren kişinin adı soyadı lazım bize. Yeah. Bakın bana versinler DNA örneği veren kişinin adını soyadını bana versinler. Ben var mı yok mu söyleyeyim. Biz çünkü savcımla birlikte sistemi açıyoruz. Giriyoruz ismi, kodlara bakıyoruz. Eşleşmişse DNA havuzunda iki DNA birbiriyle eşleşiyor. Cenazenin bir mezar kodu oluyor. Biz kişiye diyoruz ki atıyorum Narlıca mezarlığında mezar kodu da şu. Beraber Bizim gittik beraber seninle gittiğimiz biliyorsun. mezar, evet. Mühim olan o kodu öğrenmesi. Öncesinde de soruyoruz. Çünkü onlar o cenazeler gömülmeden önce fotoğrafları çekiliyor. Ve çoğunun cenaze bütünlüğü kalmamış. Önce aileye soruyoruz. Görmek istiyor musunuz fotoğrafı? Onu diyecektim. Tanınmamaz. Çünkü jöle haline gelmiş vücutlar Bütün var. kemikler kırılmış. Evet. Sanki böyle Bir iki pelteye dönüşmüş. tabla böyle ezmiş ve böyle yapmış. Tabii rendelemiş gibi. Evet. Domatesi rendeye nasıl sıyırırsınız? Biz iki blok arasında öyle rendeye sürülmüş Ve gibi. her şey süzülüyor. Tabii, Çünkü yüz tutmuyor artık. Kemikler Tabii. her şey kırılmış. Yüz ya yok. onu tanıyamam ama o dediğin Mümkün değil. parmak izleriyle Tabii. DNA'den Mesela İnci'nin babasının şansı her yeri paramparçaydı ama baş parmağı duruyordu. baş parmağı. Evet. Ve biz oradan zaten savcılar oradan almışlar. Parmak izinden almışlar. Parmak izi eşleşmesi oldu. Öyle bulduk. Diğer cenazeleri DNA'larla bulduk. Ama hala bulunamayanlar var. Hala yakınlarını arayanlar var. Onlara da buradan açıklıyorum. Neden bulamadıklarını söylüyorum. Lütfen burayı dikkatli dinlesinler. Bizim en çok başımıza gelen şey şu Devran. Adam kendi annesi diye komşusunu gömüyor. Kendi ablası diye kuzenini gömüyor. Babam diye başka birini gömüyor. Tanınmaz halde ya cenazeler. Wow. Şimdi adam babam diye komşuyu gömdü. O rahat. O evinde tamam diyor ben babamı gömdüm. Acı bir şey ya. O komşunun oğlu arıyor babasını. Babasını arıyor yana yıkıla. Yok adam yok. Ve bulamayacak.
Bulamayacak. Oh my God. Çünkü senin cenazeni başkası aldı ve gömdü. Sen onu bulamayacaksın. Bitti. O kadar çok. Bu yüzden bulamıyorsunuz. İşte bu ulaşılamayan cenazeler bu yüzden. Bir başkası sizin cenazenizi gömdü. Bu yüzden bulamıyorsunuz. Ve hiç bulamayacaksınız. Mesela şu da var. Bir örnek daha vereceğim. Biz sadece orada alıp cenazenin kendisini değil, uzuvları da gömüyoruz. Neyi? Uzuv, yani kol bulduk. Ha tamam. Kolun DNA'sı alınıyor, kol gömülüyor. Kafa bulduk, kafadan DNA alınıyor, kafa gömülüyor. Beden, vücut. Wow. Bir adam yani babasını bulmak için DNA verdi. 5 ayrı mezarla tuttu. Yani adam 5'e bölünmüş ve biz onu 5 ayrı mezara gömmüşüz. Wow. Toplandı, adama teslim edildi babası tek parça halinde. DNA işte bu yüzden çok önemli. Bunun metodu bu. Yani ya benim şuyum kayıp, buyum kayıp, görenler, bilenler, bu değil yol. Peki iyi bir şey mi? İyilik yapayım derken kötülük mü? Hissediyor mu bunu? Yoksa yok, iyi. Sence? Bence şöyle, birincisi ben çok zor bir şey yapıyorum. Yani Çok. ruhen gerçekten kaldıramıyorum. İşte insanların o toprağa sarılmaları, o cenazelerin başındaki o günler sonra, belki aylar sonra bulunan cenazeleri ve cenazelerini bulamayan insanların yüzündeki çaresizlik. Yani biz muhatap oluyoruz onlarla. Her şey mesela çok kayıtlı, kızıyla en son konuştuğu saate kadar kayıtları var. Diyorum ki en son şu saatte konuşmuşsunuz. Acaba şu saatten sonra evden çıkıp komşuya gitmiş Detaya olabilir bak. mi? Bütün bunları soruyoruz çünkü. Savcım da soruyor, ben de soruyorum. Çünkü her şeyi bilmek zorundayız. Ama yok, kayıp. Sana bir soru. Şimdi o kadar şey yaşadın, o kadar içindesin. En çok seni etkileyen, yani en çok sana dokunan, etkileyen şey ne oldu? En çok beni etkileyen şu olay oldu. Anda arama kurtarma ekibinin yaşadığı bir olay. Bir enkaza girdiler. Binanın yarısı yıkılmış. Yarısı ayakta ama sallanıyor. Her an yıkılabilir. Bir tünelle açıyorlar, giriyorlar. Kiriş inmiş yere, tabana. Kirişin altında bir kadın ölmüş. Kadının arkasında oğlu, çocuğu ve her yer kapalı. Çocuk yaşıyor. Çocuğu alamıyorsunuz. Kirişi oynatsalar bina sallanıyor. Ve o bina yıkılacak belli yani. Ama o çocuğun da oradan alınması lazım. Nasıl alındı o çocuk biliyor musun? Anneyi ortadan ikiye kestiler. İçini açtılar. Çocuğu annesinin içinden çıkardılar. Bu çocuk nasıl, o travmayı nasıl atlatacak Devran şimdi? Düşünsene. Ben atlatamıyorum. O çocuk nasıl atlatacak? Kaç yaşında? 7 yaşında. Çok feci. Çok feci. Yani ben unutamadığım, travmasını atlatamadığım en derin olay Yani- hadise bu. Wow. Çünkü o çocuğun oradan alınması lazım bir şekilde. Kıpırdayamıyorsun, hiçbir şeye dokunamıyorsun. Yapılacak tek şey bu. Zaten Ve bu çocuk bunu görüyor. ya Yani o an diyorlardır belki gözünü kapat. Yani bakma. düşünsene Kesme yani sesi. annesinin organları takılıyor çıkarırken düşün çocuğa boynuna. Yani o kadın o çocuğu 2 kere doğurdu Devran. Bir yaşarken doğurdu o çocuğu, bir de öldükten sonra tekrar doğurdu. Ve benzer ne hikayeler işte böyle maalesef gördüğümüz, yaşadığımız. Hala dinlemeye devam ediyorum. Evet molozlar kalktı, şu bu oldu ama koku hala duruyor. Seninle bu podcast'i yapmak ilk podcast'imiz ve son olmayacak. Çok fazla çok o kadar konuşacak şeyler var ki. Tabii, ben daha çok birikeceğim orada çünkü. Yani senin hikayelerin de çok ve farklı ortamlarda yapıyoruz. Bugün buradayız. Belki bir gün bizim ekip senin oraya gelir, çadırda yaparız. Bir günümü çekin ne güzel Evet. mesela. Yani bunun devamı gelecek, sürekli gelecek. Çünkü hikayeler gerçek ve Evet. devamı
her zaman var. Yani Hep devam edecek. ve dolu dolu hikayeli bir insansın. Yani ve ben sana relate yapabiliyorum. Yani anlıyorum seni çünkü ben de o sahalardaydım. Evet. Şu an ne çektiğini, ne yaptığını, ne ettiğini çok iyi anlıyorum. Ve hayranım sana bu Canımsın, konuda. Çok teşekkür. çok Ben de sana güzel. hayranım. Çok Sahada falan çok iyisin. Hele o çocukları mutlu ediyorsun ya, o palyaçolarla. Evet, palyaço. Bayılıyorum ya. Palyaço. Palyaço. İlknur, palyanço değil. Palyaço. Evet. O benim aslında stilim değil. Nasıl çıktı öyle bir şey bilmiyorum ama İlknur'dan çıktı o. Benzeşiyorsunuz ya birbirinize işte demin söyledin ya. Ama o da lazım. Mutluluk da lazım. Yani Mutluluk da o lazım, evet. o şey de Ben lazım. ona bayılıyorum sende. Hayranım yani. Çok gerçekten Devran, çok başarılısın. Helal olsun sana. Lütfen sen onlara devam et. Ben de işime devam edeceğim. Bu arada İBAN'dan İBAN'a da devam edeceğim. Şunu da söyleyeyim. 3 yıl sonra İBAN'dan İBAN'a bitecek mi? Bitmeyecek. Ben İBAN'dan İBAN'ayı daha geniş alanlara taşıyacağım. Mesela şu anda Adana'dayız. Burada da yardıma muhtaç insanlar var. Depremzede olmasa da. Hayat devam ediyor. İstanbul'da da var. Bana çok kişi ulaşıyor. Ben direkt Tabii direkt bana abi onları diyeceğim yanına. bak bu bölgede 10 kişi bana ulaştı. Bunların hikayelerini anlatabilir misin? Çünkü çok güzel bir şey. Evet. Yani bana da çok kişi para göndermek istiyor. Ya diyorum bana göndermeyin. Yani ondan sonra o kişiye diyorum IBAN çıkart. Bilmem ne bir uğraşamam. Direkt depremzedeye. Direkt o- İBAN'dan İBAN'a işte. Evet, çok güzel bir şey. Bu projeye yani ben de dahil olmak istiyorum. Eyvallah. Böyle şey olduğunda ben sana direkt söylerim. Sen de Tabii. Yönlendir. Yani Yönlendirin. bu kadar. Yeter. Yani en büyük yapacağımız iyilik. Tabii. bence Yani, bu. ben geliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda bizim belirlediğimiz 600'ün üzerinde aile var. Ben bunların yaklaşık 50-55'inin çekimini yaptım. Sistem şöyle çalışıyor. Diyoruz ki bunlar örnek. Bunlar gibi yardım yapmak isteyenlere vereceğimiz bir sürü öykü var. Evet. Yazılı hali. Wow. Tabii onlar da oldu. Orada yazılmış öyküleri var. Bu aile şu kadar yaşında, bu kadar çocuğu var, bu kadar engellisi var. Hani onu demeye çalışıyorum. Hani desin şunu diyebilirler, şunu düşünebilirler. O kadar insanın nasıl çekimini yapacaksın? Tabii. O insanların hepsi kayıt altında zaten. Evet. Biz Çok sadece sembolik olarak Sembolik çekiyoruz. olarak, yeah. Diyoruz ki böyle bir sürü aile var, onlara da yardım edebilirsiniz. Arkadaşlarımız yönlendiriyor. 10 kişi çekmişiz, yayınlamışız. Bunların ihtiyaçlarını diyelim ki karşıladık. Sonra bir kişi daha geliyor, ben yardım etmek istiyorum. Diyoruz ki onların tamam karşıladık ama bakın size öyküsünü yollayalım. Başka aileler de var deyip ekip arkadaşlarım onlara başka ailelerin öykülerini yolluyor. Yine IBAN'larını veriyor. Onlara yardım etsinler onlar da. Güzel. Böyle bir sistem kurduk. İBAN'dan İBAN'a ben de yardımcı olmak istiyorum 5 aileye. Bunun şeyini nasıl bana anlatır mısın? Ne oluyor yani? Tabii. Öncelikle şöyle teşekkür ederim bir kere en başta. Senin sayende şimdi 5 aileye maddi yardım gidecek. Alt limit yok. İstediğin kadar gönderebiliyorsun. Ama biz bir üst limit belirliyoruz. Ailenin ihtiyacına göre. Diyelim ki ailenin ihtiyaçlarını karşılaması için 20 bin liraya ihtiyacı var. Okay. Ve 20 bin liralık yardım diyelim ki o aileye gitti. Biz onu sistemden düşürüyoruz. Nasıl biliyoruz onu? Dekontlarla. Yardım eden kişiler bize dekontu Dekont yolluyor. atıyor. Sen diyorsun ki Biz- sana 20 bin gelmiş. Evet biz görüyoruz onu dekontlardan. O dekontları da biz arşivliyoruz. Okay. Database'imize işliyoruz onları. Diyoruz ki Sevilla'ya şu kişiler şu kadar lira para yolladı. Hepsinin de dekontu. Banka arşivliyor. Yani gönderenin bankası arşivliyor. Alan kişinin bankası arşivliyor. Biz de arşivliyoruz. Wow. Yani her güzel. şey şeffaf ve Çok ortada. güzel. Bakıyoruz ihtiyacın ne kadarlık? 20 bin. Baktık 20 bin lira dolmuş. Sevilay'ın IBAN'ını sistemden düşürüyoruz. Daha sonra Sevilay'a biri yardım etmek isterse diyoruz ki Sevilay'ın ihtiyaçlarını karşıladık ama bakın başka aileler Fatma var, bilmem ne İsterseniz var. onlara gönderin diyoruz. Okay. Onları yönlendiriyoruz. Sistem böyle. Şimdi sen de söz verdin. Evet. Alt limit yok. İstediği Evet. kadar gönderebilir Devran ama söz verdi. 5 aileye İBAN'dan İBAN'a projesi kapsamında yardım edecek. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ben varım, siz de olun.
Teşekkür ederim bu Ben arada. teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Eyvallah. Bizim kanalımızın adı Dev Talks. See Your Voice. Ne demek biliyor musun? Ne demek ki? Dev Talks, dev konuşma ve sloganımız See Your Voice. Sesini gör. Sesini gör. Yeah. Oo, çok iyi. Sesini gör. Çok iyi. Harika. Çok yaratıcı. Teşekkür ederiz. Bir daha tekrar görüşürüz. Okay. Wow. Çok iyiydin.